Evet, yeni bir bölümde beraberiz. Bugün besteci bölümümüz. Besteci bölümünde günümüz Türkiye'sinde bizim için çok önemli bir kompozitör e, Turgay Erdener'le birlikteyiz. Aynı zamanda benim de armoni hocam. Sağ olsun Turgay abi. E, O yüzden kendi okulumuzdan Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan bir bestecimizle birlikteyiz. Hoş geldin Turgay abi. Hoş bulduk. Hoş Merhabalar. 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 Turgay abi, biz konsept gereği önce her konuğumuzdan kendini bir kısaca, yani o kısacanın bir tanımı yok ama kısaca bir tanıtmasını istiyor. Çünkü bizim bu programımızın bir uzantısı olarak bir süre sonra bu programda konuştuklarımızın altına İngilizce ve Fransızca altyazı yazıyoruz. Hatta yarın öbür gün buna İspanyolca da sanıyorum gelecek. Yurt dışından birisi bunu seyrettiği zaman, seyretmesini ümit ediyoruz ve bekliyoruz. Doğal olarak konuğumuzun kim olduğunu bilmeyebilir, Doğru, araştırmacı olabilir. enformasyon ihtiyacını O gidermek lazım. açıdan yani çok kısaca, yani Türkiye'de herkes seni tanıyor ama e, tanımayan yurt dışından Estağfurullah, tabii ki. seyredecek misafirlerimize kendini anlatmak açısından kısaca bir kendinden bahsedersen çok seviniriz. Tabii ki. Ben 1957 Gümüşhane doğumluyum. Yani Doğu Karadeniz'de, İkizdere'ye de yakın bayağı. Ve babam topograftı. Babamın memuriyet görevleri sebebiyle tayini gerçekleşti bir süre sonra Ankara'ya ve Ankara'ya geldik. İlk öğretim okulunu orada okurken gittiğim mandolin kursu sayesinde benim müzisyen olabileceğim, hatta besteci olabileceğim fikrine kapıldı mandolin kursu hocam. Daha 8-9 yaşındayken ve konservatuarı işaret etti. O tarihlerde de çok bilinen bir yer elbette değil Türkiye çapında. 1968'de 11 yaşında konservatuarda piyano bölümüne girdim. Burada önce Kamran Gündemir'le piyano çalışıyordum ve İlhan Baran benim solfej hocamdı. Bu benim için çok tabii önemli bir durum yarattı. Bir de kaçınılmaz bir yere doğru sürükledi beni. Çünkü İlhan Hoca e, biliyorsunuz e, solfej dersinde daha ufacık çocuklardık biz ama Alban Berg'in Wozzeck'inden pasajlar söyletirdi bize. Wagner'in Parsifal operasından, Tristan und Isolde operasından ve tabii ki bir sürü besteciden, Rahmaninov'dan, Prokofiev'ten falan hep bahsedilirdi. İçimde zaten benim bestecilikle ilgili bir şey vardı, tutku vardı. E, Müzikle uğraşırsam ben başkalarının parçasını çalmak beni kesmez diye düşünüyordum. Ben kendim bir şeyler yapmalıyım, yapabilmeliyim gibi düşünüyordum. Ve kompozisyon bölümünün kapısını bu şekilde araladım. Lise devresinden itibaren kompozisyon bölümünde okudum. Ve kompozisyon bölümünde Erçivan Saydam Hoca birçok temel teori dersimin hocası idi. Ve bu sırada Selçuk Gündemir'le piyano çalışıyordum. Ve son 3-4 yılda da Nevit Kodallı hocayla kompozisyon sadece çalıştık. Onun arkasından ara vermeksizin konservatuarda öğretmenliğe başladım ve o gün bugündür konservatuarda öğretmenlik yapıyorum. Geçtiğimiz yıl Ankara Devlet Konservatuarı ile olan 50 yıllık beraberliğim sona erdi demeyeyim çünkü hala orada doktora öğrencilerim var, master öğrencilerim var. Fakat İstanbul Maltepe Üniversitesi'nde öğretmeye devam ediyorum. Ve bu arada çeşitli ortamlar için müzikler yazmaya çalıştım ben. E, Hayatımda öncelikle tiyatronun çok büyük önemi vardı. Tiyatrocu çok arkadaşım oldu. Biz müzisyenler konservatuvarda okuduğumuz süre içinde çok fazla devre tiyatrocu ile dost oluyoruz. Onlar 4 yıl okuyorlar. 10 yıllık bir süreci düşünün. 10 yıllık süreçte tanıdığım o kadar çok tiyatro oyuncusu, tiyatro rejisörü oldu ki onlar tabii bir şekilde beni sürüklediler tiyatro müziği yapmaya falan.
ve çok fazla tiyatro müziği yaptım. Bu tiyatro müziği beni bir yandan şarkı yazmak gibi bir faaliyete de sevk etti. İşte bir operetim var. Bütün bunların sonucunda yaptım ama hala bir opera yazabilmiş değilim. İki tane bale müziği yaptım bu arada. Bir tanesi Afife Jale'nin hayatını anlatan, bir tanesi de Nazım Hikmet ve kadınlar ilişkisini anlatan Mavi Gözlü Dev isminde bir baleydi. İki tane senfoni yazdım bu süreç içinde. Obva, klarnet, başka ne? Konserto ve konsertinolar yazdım. Flüt ve orkestra içinde var yazdığım bir şey. Onun dışında dört cello ve bu programda da bulunmamın en büyük sebeplerinden biri. Dört cello ve orkestra için bir müzik yazdım. Ve bu müziğin adı Cebeci Monologları. Cebeci malumunuz Ankara Devlet Konservatuvarı'nın bulunduğu yer. Ve biz oraya Cebeci deriz hep. Oradan mezun olan insanlar orayı Cebeci diye anarlar. Ve Cebeci'deki konservatuvar galiba kurulduktan itibaren 20 ya da 30 yıl sürecince Türkiye'de başka bir konservatuvar yoktu zaten. Sanıyorum Dolayısıyla 72 Mimar Sinan değil mi? Mimar Sinan açılması 72, bizim tabii, okul 36. tabii, tabii. Demek ki 46 yıllık bir yalnızlık mı denir? Veya 36 yıllık bir Ama yalnızlık. işte o sırada İzmir'de de bir konservatuvar oluyor. 50'lerde başlıyor orası. Ama biliyorsun İzmir'deki konservatuvarın da lisans devresi yoktu. Oradan öğrenciler, lise mezunu olanlardan bazıları devam etmek isteyenler Ankara'ya gelirdi. Ankara'da lisans okurlardı. Dolayısıyla epey bir süre Ankara Devlet Konservatuvarı Türkiye'nin müzik hayatında tek yatılı ve tam zamanlı bir okuldu. İstanbul'da aslında bir belediye konservatuvarı vardı biliyorsunuz. Ama bu yarı zamanlı hizmet veren bir yerdi. Öğrenciler sadece müzik dersleri için oraya gidiyorlardı. İşte ben bu Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 10 yılım geçti ve 10 yılda yatılı. Tabii yatılı olmak demek, düşünün 7-24 orada olmak demek. Üstelik ailem bir ara Ankara dışına da taşındılar. Sadece yazları görüyordum onları. Ve hayatım orada geçti. Ve birçok olayla karşılaştım falan. Ve ben düşündüm ki yazmayı becerebilen, hani becerebildiğimi düşünsem bile seven bir insan değilim. Yani normal yazı yazmayı, anı vesaire falan. Ama müzik yazmak hoşuma gidiyor benim. Ve ben bu Cebeci'de yaşadıklarımı müzikle anlatabilirim diye düşündüm. Ve böyle bir seri yazmaya başladım. Birinci Cebeci monologları piyano içindir sadece. Ve hatta içinde piyanist konservatuar marşının bir kısmını mırıldanır. Yani notada o yazılı ve o Cebeci'deki yaşadığım hadiseleri sadece benim anlayacağım bir dille anlattım. Çünkü müzik öyle bir soyut bir şey ki imkansız. Söz olmadan ortak bir şeyi anlamamız gerçekten imkansız. Ya da semboller falan olması lazım. E, ve birinci Cebeci monologları hoşuma gitti sonradan böyle bir şey yazıyor olmak. Bir nevi hani kendimi bir borçlu da hissediyorum o okula. Çünkü 10 yıl orada yatılı olarak okudum. Sürekli yemeklerimizi orada yemekhanelerde yedik. Ailemden çok arkadaşlarımla ben hayatım geçti. Ve arkasından ikinci Cebeci monologlarını kontrbas ve orkestra için yazdım ama o bitemedi maalesef o eser. Onu da Melih Balçık'a ithafen yazdım. Onun da sebebi şuydu. Melih Balçık çok yakın arkadaşımdı ve çok iyi bir kontrabas sanatçısı biliyorsunuz. E, ve benim ilk profesyonel konser salonunda çalınan bir eserimi Melih çaldı. Böyle bir durum da var. Ve onun arkasından bu Ankara'daki CSO Cello Quartet grubunu çok beğeniyorum, o çocukları. Çok girişimciler, Yılmaz Savaşçılar
Çok konserler yapıyorlardı. Tabii 2-3 yıldır maalesef bütün Türkiye gibi onlar da hiçbir şey yapmıyor herhalde. Ve onlar için yazmayı düşündüm. Cello'nun da benim için çok özel bir yeri var. E, Benim sınıf arkadaşlarımdan bir tanesi cellistti. Ertuğrul Tanca. Ertuğrul çok Evet. değişik bir arkadaştır. Yani müthiş entelektüel bir insandır. Çok okur ve çok aslında iyi bir müzisyendir. Tabii herhalde orkestra üyeliği yapmaya başladıktan sonra insan galiba cello'da ilerlemek vesaire güdüleri bir yana gidiyor olabilir. Onun için Ertuğrul öyle solistik bir şeyler pek yapmadı. Dolayısıyla cello benim için çok önemli. Vivaldi konsertoyu çalıyordu o. Mi so fa mi si so fa mi si do si la so fa mi. İşte ben eşlik ediyordum falan. Mesela bu dört cello ve orkestra için Ceveci Monologları'nın o üçte Vivaldi'den bir pasaj duyuluyor. O da var. Ee, Burada rahmetli Nuray Hoca'yı hatırlatmak istiyorum. Nuray Şen, siz Nuray Hoca'yla sınıf arkadaşı mıydınız? Değil. Nuray benden 2 sınıf büyüktü yanılmıyorsam. Hı hı. Anladım. Siz Ertuğrul abiyle sınıf arkadaşınız Evet, mı? evet, Ertuğrul'la. Anladım, anladım. O zaman bu şeyin Cebeci monologlarının yani Ceso Cello Kuarteti için yazılması 2018. Doğru mu? Doğrudur, evet. Yani Ee, 2018 bitim tarihidir. Artık onu bir yıl önce mi başladım anımsamıyorum. Biraz uzun bir süreçti o ilk ne hatırladığım zaman kadarıyla. çalındı bu eser? İşte o 2018 olmalı. Ve o eseri ilk çalınışını galiba İzmir'de Koda orkestrasıyla yapmış olmalı. İşte hafızam yanıltıyor da olabilir beni. Çok yanlış O da zaman söylemek istemiyorum orkestra, ama. o da orkestrası formatı mı? Yok değil. Küçük bir orkestra ama. Yani yaylı çalgılar tam kadro. Fakat işte 2 flüt, bir obua vesaire öyle Yani küçük. Mozart orkestrası gibi Ha, yaklaşık. gibi gibi gibi. Evet. İşte Koda'nın konserinde o arkadaşlar da eklemlendiler orkestraya. Onlar sadece yaylı çalgılar çünkü Daha yanılmıyorsam. çaldı mı Ceso Kuartet oradan sonra? Bir kez daha çaldı. O da kendi kurumlarında CSO'da çaldılar. Ee, sonra Kıbrıs'ta çaldılar bir de. Kıbrıs'ta da bir orkestra var malumunuz. Evet. Kıbrıs'ta da bir konserleri oldu. Sanıyorum öyle 3 kez Yani 3 kere çalıyor. seslendirildi o zaman. Evet, YouTube'da yani var mı? Eseri dinlemek isteyen biri olursa. ben görmedim hiç. Yani sanıyorum yok, iyi bir kaydı. Yani hiç elime ulaşmadı. Aslı sen biliyor musun bir yerde kayıt olup Bir, olmadığını? bir kaydına ben de ulaşamadım maalesef. Belki Onur'da olabilir. Ha, CSO Çelik yani Quartet'in elemanlarında belki onların kendi imkanlarıyla yaptıkları bir kayıt varsa ama herhangi yayınlanmış bir kaydı yok. evet. Eğer bulursak müsaade edersen bizim YouTube E, kanalına koymak isteriz. Estağfurullah, müsaade ne demek? Yani biz zaten bu yani bir besteci niye yazar eseri, o herkes duysun, yaygınlaşsın falan ister şüphesiz. Tabii ki yani müsaade resmi bir şeyse evet, müsaade ediyorum. Yani çünkü düşünsene biri yurt dışında bunu seyrederse diyecek bu nasıl bir eser? YouTube'a girecek, bakacak, bulamayacak Doğru. ve hani kalacak. Halbuki duyduğu zaman ben de çalayım diyecek. O zaman Tabii. diyeceğiz ki Turgay Bey'in adresi bu. Ondan Hı, müsaade alabilirsiniz. Notalar falan. işte hoca verirse ondan alın. Yani o bir süreci başlatabilmek için bizim bir şekilde reklama ihtiyacımız var. Bu eserler ne kadar güzel olduğunu biz bilsek de başka birisinin kulağı bizim gibi algılamayabilir. Kimisi çok beğenecek, kimisi beğenmeyecek. Bilmiyoruz ki. Bir Tabii, dinlesin. çok doğal. Önce bir fikri olsun doğal Çok olarak. haklısın. Çok. O yüzden bunu hani önden Evet. sordum. Yarın öbür gün Onur, İbo artık kimden bulursak eserin Evet. YouTube kaydını Evet. bilmiyorum artık kim Yani verirse. aslında bu eserlerin yaygınlaşmasının asıl yolu eserlerin kayıtlarının olması değil, notalarının bir yerde bulunabilir olmasından geçiyor. Ama Türkiye maalesef birçok alanda temel meselelerini çözmediği gibi
Bu alanda da çözmemiş. Hani yine devlete mi bakmamız gerekir? Yani tabii ki bakarım yani haliyle. Bu devletin bir şekilde buna ön ayak olmuş olması gerekirdi. Önem verdikleri önem derecelerinin yukarılarda olması halinde, ama önem derecesi müziğin maalesef 100. sıradan daha aşağılarda. Onun için hiç ilgilenmiyorlar bile. Özel girişimlerle bu yapılabilir. Foundation'lar vesaire yapabilirler. Ama bizim ülkede de maalesef vakıfların da birinci önceliği orkestra getirtip onlara konser verdirip bir akşamlık ağzımıza bir bal çalmak. Onun ötesine geçmiyor bu. Halbuki bu çok daha önemli bir şey. Kalıcı bir şey. Koca Turgay, Adnan Saygun diye bir bestecimiz var ve Adnan Saygun'un eserlerinin telif hakkı Southern Publishers diye bir kurumda Perferlak vasıtasıyla onu çalmak isteyen insanlar illaki o Amerika'daki edisyondan aramak zorundalar. Ama Saygun Hoca ne yapsın? Türkiye'de böyle bir şey olmayınca o da bunu vermiş. Yani nota basılmasının çok önemli olduğunu ben her ortamda vurgulamak istiyorum. Hani belki çok ilgi duyan ve gerçekten ben bu alanda bir şeyler yapayım diyen insanlara erişsin sesim diye. bizde işte daha onun bir öncesi ne var onu bilmiyoruz. Hani işte şu sürecin Tabii, başlamasının altında yatan sebep de o. Yani bana 20 sene önce biri Türkiye'de kaç tane Türk Beyoncé eseri bestelenmiş dese inan 10 tane ancak diye düşünürdüm. Onun da sayısını bilmezdim. Şu an geldiğimiz noktada 300'e dayandık neredeyse. Ee, of. evet. Aslı en son kaç? 293 mü dedin sabah bana? 293. Evet, şu an Maşallah. eser sayımız 293. Yani bu 10 sene önce biri bana dese sallıyor derdim. Gerçekçi gelmezdi bu rakam ama var. Ki daha bu bizim bulduğumuz. Doğru, Geliyor da yani. doğru. Doğru. Yani tabii yüzlerce, binlerce eser olacak. İçinden 3 tanesi, 5 tanesi yıllar sonra hala devam edebilsin diye. Yılda bir eser yazmakla bu birikmez zaten. 293 bence çok güzel. Tabii burada cellonun cazibesinin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz aslında. Gerçekten. Sen Beyoncé'li lirik bir çalgı olarak görüyorsun ki yazıyorsun. Yani Beyoncé için düşüncen Yüzde hani genel yüz. olarak ne düşünüyorsun? Beyoncé yazması kolay bir çalgı mı? Hani tamam güzel sesi var da hani senin için cazibesi Beyoncé'nin nedir? Yani sadece lirikliği mi? Başka bir şey? Benim için violonselin cazibesi şarkı söylemesi. Çok önemli. Orkestrada durum biraz farklı tabii. Yani orkestrada böyle bir dengeler var. Yani orada her bir çalgı, hani kontrfagot dahi oluyor. Yani o nereden çıktı bu çalgı diyebileceğiniz bir şey bile oluyor. Yeri oluyor onun çünkü orada. Ama solo olduğu an iş değişiyor. İşte orada cello ön sıralarda olan bir enstrüman benim için kesinlikle. Hani bir kemanın dahi önünde görüyorum ben kendi açımdan. Ve violonsele yazmanın da kendi açımdan çok zor bir şey bana düşündürmediğini söylemeliyim. Yani bir şekilde tahayyül edebiliyorum. Bir de o senfoni orkestrası çalgıları ile ilgili zaten bizim orkestrasyon kitaplarından ve incelediğimiz eserlerden bayağı bir donanım elde etmemiz söz konusu. Ama iş solistik bir şey yazmaya geldiğinde tabii ki o soloyu kim taşıyacaksa o arkadaşla mutlaka yakın markajda olmak gerekiyor. Çünkü besteci mümkün mertebe bu çalınabilir mi, bu çalınamaz mı diye çok fazla bir sağlama yapmasa iyi olur. Uçması lazım. Ama bunu sonra mutlaka check etmesi lazım. Provaya uçacağı partisyonla gitmek hiç doğru değil. Çünkü orada rezil de olabilirsin yani. Saçma sapan şeyler yazıp, hani çalınamaz bir şeyler yazıp. Öyle yani diyeceğim. O zaman diğer eserlere geçelim mi? Mesela hangisi, Nereye Aşkım mı konuşalım mı biraz? İster misin? Ha, tabii ki. Tabii ki. Ya şimdi bu şarkılar işi benim hayatımda hep çok önemliydi. Ve tabii Selva ile birlikte yaşamaya başladığımdan bu yana daha da önemli. Çünkü Selva da çok tutkulu, illa istiyor ki kendi dilinde bir sürü şarkılar söylesin, yeni yeni müzikler olsun.
Bu tabii bir yandan Selva beni sıkıştırıyor. Başka durumlarla da karşılaştığımda o durumlarda da hep bir müzik yazma şeyi doğuyor zaten. Ve tiyatrodan başlıyor Nereye Aşkım'ın yolculuğu. Mahir Günşiray İstanbul'da Tiyatro Oyun Evi adında bir kumpanyası vardı, company'si vardı. Ve bu özel bir tiyatro. Mahir Orada Gülşay sizden daha mı büyük Turgay abi? Devre değil, olarak. yok. Mahir benden 2-3 yaş küçük ama benim öğretmenliğe başlamadan önceki son noktalarda falan konservatuara girmişti. Ama benim tiyatrocularla çok yakınlığım e, dolayısıyla Mahir'le de çok yakın oldum. İşte Mahir'den 30 yaş büyük olan Rüştü Asyalı falan gibi abiler de benim devre arkadaşım. Yani çok geniş, zengin bir palet var. Mahir Devlet Tiyatrosu'nda epey bir çalıştı ama belli bir yerden sonra Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı, emekliye ayrıldı ve kendi tiyatro oyun eviyle çalışmaya başladı. Bizim Mahir'le beraber ilk yaptığımız şey Kanlı Düğün piyesiydi. Federico Garcia Lorca. Lorca'yı daha önceden de tanırdım ve çok beğenirdim şiirlerini. Zaten adamın o kısacık yaşamı da gerçekten bir sürü trajediyle dolu. İspanya İç Savaşı'nın başlarında biliyorsunuz Franco askerleri tarafından öldürülüyor Federico Garcia Lorca. Onun yazdığı bir piyes var. 5 yıl geçince diye. Ve bu piyesin içinde Nereye Aşkım adında 4 satırlık bir dize vardı. Bunu da istiyorum ben dedi Mahir. Yani aslında o galiba oyunda söz olarak mı yazılmış? Ne olduğunu anımsamıyorum şimdi. Tamam dedim. Ve bu 5 yıl geçince adlı eserde 5-6 tane müzik kullanacaktık. Burada Mahir yine her zamanki gibi violonsele habire vurgu yaptı. O da violonsel aşıklısı. Daha önce Antigone için müzik yapmıştım Mahir'e. Orada da tek violonsel için müzik istiyorum demişti bana. Ve ona da yapmıştım bir şeyler Antigone'ye. Neyse bunda da yine violonsel dedi ve o sırada da işte Çağ, Murat Berk, kimler vardı başka? Şimdi Melih, hatırlayamadım. Melih Melih Kara vardı. Bir kişi daha vardı. İşte 4 kişi. Ozan'dır o. Muhtemelen dördüncü de Ozan. Ozan'dı. Ozan Ozan'dı. Tunca'dır, evet. Muhtemelen Tamam. Ozan. Ozan'dı. O ilk ekibin adı neydi? Çelli İstanbul mu? Tel İstanbul. Çelli İstanbul. Çelli İstanbul'la daha önceden e, çalınmak üzere 4 cello ve ses için bir şeyler yazmıştım ve Eskişehir'deki konserlerinde çalmışlardı. Ben de bunun üstüne aradım işte arkadaşlarım. Murat'ı aradım muhtemelen. Çünkü Murat onu böyle sürükleyen, liderlik yapan arkadaşımızdı. Murat böyle böyle bir tiyatro oyunu var ve tiyatro oyunu İstanbul'da İstanbul Tiyatro Festivali'nde 2 gün oynanacak. Ve daha sonrasında devam etmesi mümkün olabilir. Burada acaba sizin Celil İstanbul olarak oyun müziğini çalmak üzere bulunmanız mümkün mü dedim. Bunlar büyük bir zevkle karşıladılar. Çok hoş olur bizim için de farklı bir şey dediler. Tabii ben de bayıldım onların kabul etmesine. Çünkü çok beğeniyordum. Çok iyi çalıyorlar. Çağ zaten böyle bir akıp gidiyor falan deli gibi. Güzel müzik yapıyorlar. Birbirleriyle çok iyiydi uyumları. Ve o oyun için ben 4 cello ve ses için Nereye Aşkım diye bir şarkı yazdım. Onun sonrasında bu yazdım dediğim şey herhalde 2010 başları olabilir ya da daha önce. Ve Selva işte 5 yılda ya da 6 yılda ya da 3 yılda bir beni ne kadar fazla sıkıştırabildiyse bir CD yapımına mutlaka giriyor, bir albüm yapımına ve
En son yaptığımız, yok pardon, 2013 yılında yapacağımız bir albümde çalınmak üzere yine bunu istedi ve bu sefer farklı bir topluluğa yazdım onu galiba. Ama asıl bahsetmek isteyeceğim o değildi. Benim aklım birden oraya gitti. Sonrasında bu şarkıları orkestra ile birlikte istiyor tabii. Doymuyor yani şarkıcılar, sanatçılar doymuyorlar. Yani bir sürü versiyon yapıyorum bire. Aklınız durur. Bilgisayarın versiyondan geçilmiyor neredeyse. Ve orkestra içinde çalınmak üzere Nereye Aşkımı yazacaktım. Fakat istedim ki o Nereye Aşkım'daki o dört cello ruhunu koruyayım. O dört cello yine orada olsun ve bir müddet sonra orkestraya katılsın. Hatta Sen diye bir şarkım var biliyorsunuz. O şarkıda orkestra bayağı uzun bir süre sonra hiç farkına varmadan girer. Böyle bir, yani kendi müziğim için böyle bir şey söylemek tuhaf olacak ama hafif büyülü bir atmosfer oluşur. O güzel bir şey işte. Ya biz senin müziklerini çok seviyoruz, orada rahat ol. Teşekkür ederim. Biliyorum ben de. Bu Nereye Aşkım'da da benzer bir şey olsun istedim. Ve Nereye Aşkım'ın orkestra versiyonu 4 cello, vokal ve orkestra içindir. Yani o da yine 4 cello'yu ben orada solistik bir düzeyde oturtmak istedim. Ve şarkı 4 cello ile başlar. Bir süre sonra arkadan yavaş yavaş diğer orkestra elemanları katılır. Sonunda 4 cello ile ses beraber bitirirler. Böyle yani onun hikayesi de. Onun dışında aslında başka şeyler de yazdım ben. 4 cello ve yani ses için. sırayla hani ben önümdeki notlardan gitmeye çalışıyorum. Entarisi Tamam. benziyor var mesela. Tamam, evet. İşte o da Entarisi Ala benziyor da aslında bir nevi commission gibi bir şey. Selva istedi onu da ve işte 4 cello ve ses için yazmaya ben karar verdim aslında. Ve o aslında Entarisi Ala benziyor da bayağı ben çok eğlendim yazısıyla ilgili. Çok farklı şeyler yapmaya çabaladım. Aslında bir ara fırsatınız olur, bir 4 cello grubunuz olursa onu denemenizi, duymanızı ben arzu ederim. Çünkü cellistler de çok eğlendiler ve CSO Cello Quartet çaldı bunu. Hatta bir iki konserde de gerçekleştirdiler. Bu da biliyorsunuz bir halk türküsü. Entarisi Ala benziyor. Yanılmıyorsam İstanbul olsa gerek. Ve orada bayağı böyle çatışmalı şeyler kurdum ben müziğin içinde. Yani enstrümanlar birbirleriyle atışıyorlar tabiri caizse. Şarkıcı girince birden dağılıyorlar, arka planda oturuyorlar falan. Öyle bir şey yani, minnacık Bunun bir var mı kaydı YouTube'da? var. Bunun Spotify'da da var. Nereye Aşkım'ın da aynı şekilde. Selva'nın albümünün içinde yayınlandığı için bunlar kaydolundu ve kayıtta bunları JCO Cello Quartet çalıyor. Anladım. Okey. Çünkü araştırmak isteyen olursa nereden temin edeceği, nereden duyacağı için burada bunu kayıt olarak almamız gerekiyor. Hani Evet. merak eden biri nereden araştıracağını bilsin. Bu arada Selva diye adını geçiriyorsun. Selva Erdener, soprano. Evet, eşim Selva Eşim. Erdener. Selva, tabii bu müzikler, şarkıcıya yazdığınız müzikler biliniz ki o şarkıcının oluyor. Selva'nın onlar. Mesela gelip diyorlar, ya Selva senin o Entarisi Ala benziyor, ne güzeldi falan. Yani orada besteci kenara çekilmiş oluyor. Ben teslim etmiş oluyorum. Bazı Evet. eserler bazı yorumcuya çok oturuyor. Tak diye sanki hani besteciden O çok... da var. Doğru, o da var. Yani o da çok önemli gerçekten. Tabii bu arada Spotify'da bunlar var. Spotify bir de galiba hani ses kalitesi YouTube'a göre çok daha iyi bir ortam. Ama Spotify'da mesela Turgay Erdener diye bakarsanız böyle şarkılar falan yok.
Selva Erdener adı altında bunlar var. Nereye Aşkım da var. Diğeri de var. Gümüş diye bir şarkımız daha var. Yine Federico Garcia Lorca. Dolayısıyla internette benim adımla yapılacak bir aramada bulunamaz bu. Anladım. O zaman Selvi Erdener diye aratılacak. Hem intihar Aynen hesabına öyle. benziyor hem Nereye Aşkım. Bu ikisi öyle. Bir Cebeci monologları şu an yok diye biliyoruz. Onu da artık buluruz. Son esere geleyim. Lorca Tango 2001'de bizde kayıtlı olarak 2013'te Violonsel ve Yaylı Orkestrası'na adapte etmişsin diye bir bilgi var. Doğru mu? Doğru. Ümit İşgörür çaldı onun solosunu da. O da yine aşırı versiyonu olanlardan biridir. Yani hep bir folder açılıyor ya şey için, eserler için. Lorca Tango'nun içinde 10 tane daha folder var. Çünkü her biri farklı bir grup için. İşte bir tanesinde bandoneon, violonsel orkestra, bir tanesi violonsel orkestra, bir tanesi 4 violonsel. Celil İstanbul çaldı onu da. Bir tanesi 2 keman, bir klarnet, bir trompet. 2 keman diyorum pardon. 2 gitar, bir falan böyle bir topluluk. Bir tanesi Turkuaz Kentet diye bir ensemble vardı. Selva ile beraber konser yapan arkadaşlarımız. İbrahim Yazıcı, Alper Müfettişoğlu. Orada cello yok mesela. Ama piyano, kontrbas ve klarnet için de yazdım Lorca Tango. Yani çeşitli topluluklar için yaptığım bir şey. Ve Lorca Tango'da şöyle doğdu. Kanlı Düğün piyesini yaparken Federico Garcia Lorca'nın bir düğün var tabii içinde eserin. Zaten adından anlaşılıyor. Çok hoş olmuyor gerçi sonu falan ama o düğünün bir noktasında Mahir istedi ki orada bir eğlenti olsun işte. Neydi? Mahir İçinde Gülşay bağlantısı mı var burada? Bu var. Mahir'in sahneye koyduğu bir oyundu bu. Kanlı Düğün. Federico Garcia Lorca. Ve orada tiyatro metni aslında bir şey beklemiyor. Yani burada bir müzik vardır demiyor. Mahir istedi özellikle. Burada bir müzik olsa ya dedi. Hani sonuna doğru böyle işin zıvanadan çıktı. Ve ben orada e, Lorca'yı düşünerek ve tango, çok severim tango. Ta işte 40 yıl önce falan yazdığım böyle tango şeyleri de var ama hep oyun müziği amaçlı şeylerdi. Lorca ve tango adlarından oluşan bir Lorca Tango diye bir şey oldu o. Aslında onun orijinalinde tango gibi başlıyordu. Sonuna doğru kasap havasına dönüyordu. Baya böyle zıvanadan çıkmış, içmişler falan herhalde artık düğündeki insanlar. Öyle bitiyordu. Ben o kasap havasını kestim tabii. Sadece tangoyu birazcık irileştirdim. Ve Lorca Tango diye bir müzik ortaya çıktı. Onun da Ümit hikayesi nereden bu. devreye girdi burada? Ümit nereden? Yani Ümit niye çaldı? Ümit şöyle, o da Selva Deso ile bir konser yapacaktı. Ve Ümit Deso'nun yöneticiliğini yaptı epey bir süre biliyorsun. O sırada Selva şarkılar söyleyecek. Benim aklıma geldi. Ümit'e de dedim. Yani Ümit böyle bir müzik var hani Lorca Tango. Onu ben cello ve yaylı sazlar için istiyorsan yapayım dedim. Bayılırım dedi. Çok isterim dedi. Ve o sebeple yaptım. Başka da çalınmadı benim bildiğim kadarıyla. Ama ne kadar güzel oldu onu hatırlamıyorum. Hani çok iyi mi oldu yoksa tatmin olmadım mı bilmiyorum. Bir de bu arada string quartet için de yazdım Lorca Tango'yu. Ve yani bayağı böyle kazık bir yerler oldu. Oralardan bayağı eleştiri işittim ve yapmadılar falan. Bu Bazı Lorca string Tango'daki quartetler. orkestrada mı Mozart gibi bir orkestra yoksa yaylı mı Hayır, sadece? yaylı çaldılar. Sadece yaylı. Sadece yaylı çaldılar. Bir tane de Gümüş diye bir müziğim var. O da yine Federico Garcia Lorca'nın sözleri üzerine. 4 cello ve ses için. Ona bazen piyano da ekliyoruz. Hani bir vurma çalgı şeyi de görüyor. Bir de öyle bir müzik var. O müziğin de kaydı yine Spotify'da var.
Yine Selva diye mi aratacağız? Selva diye aranırsa bulunabiliyor. Aslında o müziğin asıl orijinal adı Manken'in şarkısıydı. O 5 yıl geçince oyununda bir manken durur vitrinde. Ve manken bir şekilde canlanır oyunun bir yerinde, şarkı söyler. O şarkı mankenin şarkısı. Ama biz mankenin şarkısı adını kullanmak istemedi Selva şeyde. E, Bu CD albümünde nedenini bilmiyorum. Ve ilk cümlede geçen kim kullanacak gümüşlerini küçük hatırlayamadım devamını. Öyle başlayan bir Bu da mı söz bir bütünü Mahir var. Gülçay Efendim? bağlantısı var? Yine mi Tabii, tabii, Mahir? tabii. Tabii, tiyatro oyunlarında var. Zaten tiyatro oyunuyla ilgili çok müzik yazdım dedim ya. Bunlardan birçoğunda Mahir var rejisör olarak. Yücel Erten var. Yücel abi var. Galiba o ikisine çok fazla iş yaptım. Onun dışında çok fazla değil. Anladım. Yani tabii biz senin her eserini bayılarak seyrettiğimiz, dinlediğimiz Aman için ne mutlu çok bana. objektif tarafta değiliz. E, O yüzden hani bizim çok sevdiğimiz, önemsediğimiz bir bestecisin ama dediğim gibi bunu hiç bilmeyen biri seyrettiği zaman ne tanımlamamız gerektiğini bilsin diye özellikle soruyorum. İşte minutaşı, kim Doğru, çaldı, doğru. ne zaman çalındı. Çünkü bunlar bugün biz konuşmazsak bir kenarda kaybolup gidecek. Evet, En evet. azından hani bilinsin diye. Mesela bu eserler o Doğru. zaman kısa kısa değil mi? Mesela bu Lorca Tabii, Tango tabii. kaç dakika? Tabii. Ya bunlar aslında Lorca Tango zaten böyle o biraz hani salon müziği türünden şey yapacağımız bir müzik. 4 dakika değildir yani 3 dakika 10 dakika 10 O zaman saniye. Gümüş de öyle. Hepsi öyle, şarkıların hepsi öyle ve onların hepsi şarkı zaten. O zaman bir tek Cebeci monologları mı nispeten daha Evet, uzun? o bir cello eseri. Diğerleri için hani cello eseridir çok diyemiyorum. Şarkı olduğu için var onlar. Ee, Cebeci monologları ne kadar sürüyor Turgay abi? 14 dakika olsa gerek. Tek bölümü. Ee, evet, tek bölüm. Birbirine bağlı bir takım alt şeyler var, başlıklar var. İşte o yani benim bildiğim bir takım sinyallerle orada olaylar var. İşte mesela şey var. Deniz Gezmişler'in o üçlünün asılmasıyla ilgili bir şey de var orada eserin içinde. Kimse bilmiyor yani nereye ne yaptım, nereye koydum bilmiyor ama öyle bir şey bile var. Çünkü onların asıldığı gün ben konservatuvarda yatılı öğrenciydim ve gündüz duyduk bunu. Çocuğuz o zaman ve çok üzüldük tabii yani bütün millet çoğunlukla üzüldü. Ve onların asılacağı gece biz erkekler yatakhanesi diye bir yer vardı okulumuzda. Onun Ki, arkasında bir balkon vardı. Arkasında arka bahçeye bakan. şey mi? Küçükler yatakhanesi mi? Büyükler Büyük, yatakhanesi? büyükler yatakhanesi. Yani ben o zaman 14-15 yaşındayım. Dolayısıyla oraya geçmişim, transfer olmuşum yani büyüklere. Ben de biliyorsun 84'te ayrılana kadar biz 4 sene okuduk orada. Ben lise 1'i Yatılı başında... mıydın sen de? Yo, ben gündüzlüydüm. Ben Ankaralı Ya olduğum için. yatılı olmayanları aramıza almıyoruz falan. Yok yok. Vallahi ne Şaka diyeyim tabii yani. bu. Şaka tabii ya. Ama yatılılık gerçekten başka bir durum İzzet. Yani onu yaşayınca anlıyorsun. Çünkü çorabını bile sen yıkıyorsun. Düşünsene. Yani başka şeyleri saymayayım yani. Bir sürü bir şeyi kendin yapmakla yükümlüsün. İşte o gece denizlerin asılacağı gece yatakhanenin arka şeyine çıkmıştık balkonuna ve balkondan Ulucanlar Cezaevi'nin çatıları gözüküyordu. Yani işte onu hatırladım ben onu yazdım onun içine. O şeyin içinde o var. Cebeci monologların o üçün içinde. Ee, Cebeci'de okumuş hiç kimse Cebeci'den sonrasını çok, yani Cebeci varken diğerleri biraz Bilinmez. geçiyor. Yani bana şimdi Aslı kızacak, onlar tabii bilmiyor Cebeci'yi.
Ama hani Cebeci'de okumuş hiç kimse tamam bizim okul burası der ve hani nokta orası. Hepimiz için öyle. Bizim Evet, gerçek jenerasyon bu. için. Evet, gerçek bu. Yani tabii burada bir şey var aslında. Ne derler bu? Hani psikolojik bir durum. Yani bir gerçeklik olduğundan değil şüphesiz ama o yatılılığın durumu farklıydı bak. Yani yatılılık bitti, konservatuar başka bir yere evrildi. Ben tabii Cebeci için bir saptamada bulunacağım. Mimar Egli, Evet. Avusturyalı, onun binası, onun yaptığı, mimarisini yaptığı bir bina ve tamamen konservatuar olarak yapılmış ve e, Yüce Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından hani emirle inşasına başlanmış, bitirilmiş ve bizim okul olarak yapılmış bir bina. Önünde de işte Musiki Muallim Mektebi yazıyor, Ankara Devlet Konservatuarı yazıyor. Yani orası hakikaten insanın kendini ben doğru yerdeyim hissinde tuttuğu bir yer. Ben Beşevlere geldiğimde bu ne ya burası konservatuar binası değil ki burası hastane gibi bir yer demiştim. Kendi şahsi fikrim. Şimdi bana Beşevliler kızacak ama biz Cebeci'deki okul hissini ben bir türlü Beşevler'de alamadım. Yani Cebeci başka bir dünya. Evet, Bizim evet. jenerasyon için. Evet, evet. Yani psikolojik tarafı bir tarafa, yani gerçeklik de aslında biraz öyle. E, Yani bütün mekanlarımız falan hep konservatuar ayarlı, planlıydı. Yani Ya, bir tane salonu vardı. o Yani salonun akustiğine benzer Ankara'da kaç tane şu an akustik var hala bilmiyorum bilmiyorum. bugün bile. Tabii. Yani 1936'da yapılmış bir binanın salonu vardı. Ama 1983'te bitirilmiş binanın biz taşındığımızda salonu açılamadan yıkıldı. Hazin yani. Evet. Neyse ki şimdiki binada bence şahane bir salon var. İnşallah güzel konserler yapılır orada. İnşallah. 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 Evet Tayfun var mı soracağım bir şey Turgay abiye? Estağfurullah, keyifle dinliyorum ya üstadı. Çok çokça eser üretmiş, çok çalışkan bir besteci. Eline emeğine sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum Tayfun Bey ya. Sağ olun. Aslıcığım senin Turgay abiye soracağın bir şey var mı? Hocam ben şeyi sormak istiyorum. Bu gümüş eserinizin yılını hatırlayabiliyor musunuz? 2000 işte o 5 yıl geçince oyunu için yazmıştım onu da. O da 2005-6 falan olabilir. Ama CD ile birlikte basılma tarihi 2000, 2013. Yani 2013'te o 2013. Aha, kaydolundu. tamam. Ama Ama 2000'li, anladım. 4  2000'li violonsel için yıllarda. yaptığınız 2013'e denk geliyor. Aha, 4 violonsel ve ses. evet. Aha, evet, evet. Evet. Tamam. 2013. Ya Bunu yanılmıyorsam soracaktım. Çok şey teşekkür ederim. de rica ederim. Bu vakıftan dolayı basılan kitap var ya, Şosta adındaki. Evet. O kitapta Serhan'la bayağı konuştuk, cebelleştik falan ve Serhan bütün ne ad varsa benim müzik olarak yazdım, bütün adlarla ilgili enformasyon istedi benden ve ben verdim onları mümkün mertebe. Oradakiler doğrudur. Yani o kitaptan varsa elinde onunla yaparsan iyi olur, karşılaştırırsan. Yani Tamam hocam. siz de bir Hı hı. yazılı veri tabanı falan hazırlıyorsanız oradan almak daha doğru. Şimdi ben bugün 2003 deyip yarın 2005 diyebilirim yani. Anladım. Tamam hocam. Dediğim gibi yani bu bir dijital kütüphane, bir görsel kütüphane. O yüzden burada bildiklerimizi bile bir tekrar ediyoruz ki Doğru. ben kişi hani kitabı elde edemeyebilir, Türkçesi olmayabilir, Fransızcası olmayabilir. Sonuçta yurt dışından biri seyrettiği zaman anlamayacaktır ne olduğunu kitapta. Bildiğim kadarıyla çünkü o kitabın İngilizcesi yok. O Yok. yüzden burada bir üstünden geçmekte fayda var diye düşündük. Tamam, benim açımdan harika bir söyleşi oldu. Çok şey öğrendik. Sevinirim. O açıdan sana çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bugün burada oldun. Ben Ee, teşekkür ediyorum. Kanalımızda sonuçta bizim için önemli bir yerin var. Hep de zevkle seyrettiğimiz, dinlediğimiz eserler seslendirildi sayende. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben de size bu kanalınızdaki cello eseri zenginliğine yeni zenginlikler katmayı çok arzu ettiğimi söyleyeyim yakında.
İnşallah. Bekliyoruz, evet. Şimdi onu soracaktım ben de. Bugün ve bugünden sonrası için planlanan neler, yeni besteler var mı Var. diyecektim. Evet. Siz Yani işte zaten gitar konçertosu şu anda çalışıyorum ben. Ondan sonra yine şarkı alanında bir şeyler var. Keman ve orkestra için bir eser düşünüyorum. Ve solo cello yine önceliklerim arasında var mutlaka. Solo cello dediğim cello ve orkestra. Yani tek cello için düşünmüyorum. Aslında bir tane daha önce bir tek cello için bir şey yazmıştım ve hoşuma da gitmişti ama notası kayıp maalesef. Aa, Maalesef işte böyle bir ne zaman durum. yazmıştın onu? 2007 falan olsa gerek. Yani 4 dakikalık falan bir müzik. Böyle lirik bir şeydi ama hani bir etüdvari falan bir şey değildi. İnşallah Hiç günün birinde seslendirildi mi hocam? Peki o solo evet eseriniz. seslendirildi. Ya o solo da yine bir tiyatro için yazmıştım. Bu sefer Almanya'da sahnelenen bir tiyatro için. Faust oyunu için yazmıştım. Orada da bir cello ve bir saksofon vardı. Tek cello için yazdım o müziği ve hani bir şarkıyla bağlılığı yok. O bir sahneyi anlatıyordu. Bir yerden bir yere göç etmeyi anlatıyordu. Sonra onu benimsedim. Yani bu tek cello için bunu hiç daha fazla genişletmeden cellocu arkadaşlarıma verebilirim diye düşündüm ve o müzik kayıp işte. Aslında bilgisayarda kullanmaya başladık o tarihlerde ama bilgisayarda yok. Çıkar mı bir yerden bir zaman? Çıkabilir. Yani evde taşınmak zorunda kalırsam bu evden çıkar. Merakla bekleyeceğiz o zaman. Umarım çıkar. Evet, evet ben de yenileri istiyorum. de aynı heyecanla bekliyoruz. Çok Elinize teşekkür emeğinize ediyorum. sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Yani çok müthiş bir hizmet yapacağına inanıyorum ben bu şeyin dijital kütüphane İzzet'in tabiriyle. Gerçekten Türkiye ve violonsel hakkındaki her şeyi mümkün mertebe buraya koymaya çalıştığınızı fark ediyorum. Ben de bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin hafızası bir nevi aslında bu. Evet, Evet, elimizden geldiği kadar en azından Viyonsel konusunda e, bir tuğla eklemeye çalışıyoruz. Bakalım yapabildiğimiz kadar. Çok mükemmel. Kapatıyoruz bugünü. Çok teşekkürler. Görüşmek Ben de üzere. teşekkür çok ediyorum. teşekkürler katıldığınız için. Teşekkür ederiz hocam. Ben Sağ teşekkür olun. ediyorum. Hoşça kalın.